Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda patatesli hıngel yapacağız. Mantı da diyebiliriz. Öncelikle 3 adet patatesimi tencereye koyup ocağa götürüp haşlamaya başlayacağız. Üzerini geçecek kadar su ilave ettim. Patateslerimizi haşladık. Şimdi bunlar soğuyana kadar biz hıngelin hamurunu hazırlayalım. Hamur için un, su, yumurta ve tuz kullanacağım. Burada 4 bardak 200 milim bardak ile unum var. Unu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Unun üzerine 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Şöyle ortasını açıyorum. Bir adet yumurta koydum. Şöyle yarım bardak kadar su ilave ettim. Şöyle biraz çırpıyorum. Yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Hamurumuzu çok güzel yoğurdum. Yoğurma aşamasını kısa kestim arkadaşlar, sizleri sıkmamak adına. Gayet güzel bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatacağım. Şöyle bir 10 dakika falan bir dinlensin. Biz bu arada soğumuş olan patatesimizi hazırlayalım. Patateslerimiz iyice ezilsin. İçinde hiç topak kalmazsa çok iyi olur. Karabiber, tuz ve biraz da kırmızı pul biber attım. Şimdi bir güzel karıştıralım. Evet, patatesli içimiz de hazır. Şimdi mantılarımızı açmaya başlayacağız. Şöyle ikiye katladım. Sonra da şöyle yapıyorum. Bu şekilde hazırladım. Şu iki ucu alıyorum arkadaşlar. Bakın şurada iki uç var. Onu alıyorum. Havaya kaldırıyorum. Ve üst üste koyuyorum. Kareler oluşturuyoruz böyle. Kare kare kesmiş oluyoruz.
Şöyle bir parça aldım. Çok doldurmayalım. Bu kadar yeterli. Şimdi diğer ucunu şöyle bir araya getiriyoruz. Ağzını iyice kapatalım. Üçgen şeklinde bu şekilde hazırlayalım. Hıngellerimizin bir bezesini hazırladım, mantı haline getirdim. Bu şekilde hazırlamaya devam edeceğim ben arkadaşlar. Bir yandan da ocağa tencereyle su koydum. Kaynayınca haşlamaya başlayacağız. Suyumuz kaynadı. Şöyle içerisine 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Şimdi mantıları yavaş yavaş kaynayan suya ilave edeceğim. Ocağın öbür gözünde de tereyağımı eritiyorum arkadaşlar. Mantılarımın, hıngellerimin üzerine koymak için. Evet, hıngellerimiz pişti. Şimdi şöyle yavaş yavaş suyunu süzdürerek alacağım. Yağımızı iyice yakıyoruz. Şöyle kaşığın ucuyla toz biber koydum. Evet, bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. Bugün hıngel yaptık. Gayet güzel bir lezzet. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.